Günaydın değerli konuklarımız, kıymetli basın mensupları. Türk Telekom'un yıllık değerlendirme toplantısı için bir araya geldik. Hepiniz hoş geldiniz değerli misafirlerimiz. Efendim, Türk Telekom'un ülke ekonomisine katkılarını, 2017 yılı faaliyetlerini ve Eylül 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği değişimi ve dönüşümü aktarmak üzere Türk Telekom CEO'su Sayın Dr. Paul Doany'ni sahneye davet etmek istiyorum. Buyurun. Good morning. Can you hear me? Günaydın, duyabiliyorsunuz değil mi? First of all, I would like to start with a few personal notes about, where are we in this sector and this technology? Öncelikle bu sektörde neredeyiz ve teknolojide neredeyizle başlayan bir takım kişisel notlar paylaşmak istiyorum. On a personal note, the first patent that we worked on when I was in my 20s was relating to the future of technology, telecom technology. 20'li yaşlarımda ilk üzerinde çalıştığımız patent, telekom teknolojilerinin geleceğiyle ilgiliydi. This is 10 years before the time division technology of GSM. Bu GSM teknolojilerinin başlamasından 10 yıl öncesine tekamül ediyor. And it was the next wave of code division. Ve bir sonraki dalgayı da getirecek olan şeydi. And it seemed to someone my age at that time that the technology cycles that looked so exciting when you are developing them will have a very short life. Ve benim yaşımda birisi için özellikle teknoloji döngüleri düşünüldüğünde yaşam ömürlerinin çok kısa olduğunu fark etmiştim. This can mean two things. Bunun iki anlamı olabilir. One thing is that there will be opportunities for new entrants at any time. Öncelikle yeni giren şeyler için çok önemli bir fırsat olacağını görmüştük. And if an incumbent operator misses one cycle, operator or vendor misses one cycle, they will be dead, bankrupt. Yerleşik bir operatör veya tedarikçi bu döngülerden birisini kaçırdığında da artık yok olacağı anlamına. This is relevant because this technology, most of the time you hear people speaking about this technology believing that they know what the next step will be. Bu konu önemli çünkü teknolojiyle ilgili konuşan insanların genellikle neden bahsettiklerini biliyormuş gibi bir havayla konuştuğunu duyarsınız. But the reality is that telecom operators got every step wrong. Everyone. Ama şu da bir gerçek ki telekom operatörleri bütün döngülerdeki attıkları adımları yanlış yaptı. And the biggest miscalculation was that when GSM standard was standardized in a large part of the world, Yaptıkları yanlışlardan en büyük birisi bir GSM standartı üzerine dünyanın bir bölgesinde çalışma yapılırken it lowered the cost of base station and device. Baz istasyonu ve cihazın maliyetini düşürdü. Yani one standard. Yani bir standart mesela bu. It meant that the competition of these will lower the price. Therefore, the future is mobile, fixed is dead. Öyle bir rekabet ortamı oluştu ki fiyatlar düştü. Sanki gelecek mobilde ve sabit ise ölü bir işmiş gibi algılandı. Now, in 2005, when Turkey had two opportunities. 2005 yılında Türkiye'nin iki fırsatı vardı. One was the Telsim company. Birisi Telsim şirketi. A perfect opportunity, mobile. Mobilde mükemmel bir fırsattı. 100% ownership. %100 sahiplik veriyordu. Yani for a mobile operator, it's a dream. Yani bir mobil operatör için bu bir rüya. Many people expressed interest to buy that asset. Pek çok kişi Telsim'i almak için ilgili ve istekli oldu. And you will know that Vodafone acquired that asset at a very competitive tender price of over $4.5 billion. Ve Vodafone son derece rekabetçi bir fiyatla 4.5 milyar dolarla In Telsim'i aldı. 2005, we were studying the company called Avaya. Biz 2005 yılında Avaya şirketi için çalıştık. Avaya had a difficult history. Avaya'nın tabii daha zor bir geçmişi vardı. It was Aria and Icel. Öncesinde Arya ve Aysel hikayesi vardı. Again, a very high license fee was paid. Yine çok yüksek bir lisans ücreti ödenmişti. When Telecom Italia won that tender with İşbank. Telekom İtalya İş Bankası ile bu ihaleyi kazanmıştı. So Türk Telekom's difficulty was it did not have a mobile operator. Yani Türk Telekom'un zorluğu bir mobil operatörünün olmamasıydı. Icel got sucked into Avaya.
Aysel Avea'ya yedirildi. because it could not survive alone. Çünkü tek başına hayatta kalabilecek durumda değildi. This complication is important for people who report on this sector just to understand the challenge of this situation. Yani bu sektörle ilgili haber yapanlar için bu yaşanılan zorlukların anlaşılması önemli. What was the calculation I was speaking about? Was about fixed line. Benim bahsettiğim hesaplama neyle ilgiliydi? In Sabit hattı. 2005, Türk Telekom had close to, I think it was 18.8 million fixed lines. 2005 yılında Türk Telekom'un 18.8 milyon sabit hattı vardı. Looking at it 2005, people would say this 18.8 million is going to crash to a very low number. 2005 yılından baktığınız zaman 18.8 milyon diye verdiğim rakamın tabii ki çok düşeceğini beklersiniz zaman içinde. Because fixed voice has no future, Çünkü sabit sesin geleceği yok. right? Because mobile voice can easily provide a service more competitive than fixed voice. Çünkü mobil çok daha rekabetçi fiyatlarla sabit sesi ikame edebilecek And the durumda. phone is in your hand. Yani telefon elinizde. It's yours. You can use it anywhere. Bu sizin ve istediğiniz her yerde kullanabiliyorsunuz. I don't want to speak about DECT and all these other technologies that people were developing to make fixed wireless. Yani diğer hani sabiti de kablosuz hale getirmek için geliştirmekte olan teknolojilerden bahsetmiyorum. Now, in 2005, therefore, the projection of the value of Türk Telekom was by definition something that looks like this. Yani Türk Telekom'un 2005 yılında yaptığımız çalışmalardaki tahmini hesaplamaları aşağı yönlü bir The value gidişat projection gösterecek. cannot be like that Yani değer tahminlerinden bahsediyorum. because fixed voice is going down. Çünkü sabit ses azalan bir It trendde. has 40% share in Avaya. Avea'da %40'lık bir hisse var Anybody sadece. thinks that Avaya will ever make money at that time? Yani must Avea'nın be- para kazanabileceğini her kim düşünüyorsa o impossible. dönemde imkansızı düşünüyordu. So, this is a challenge in a company and in a sector. Yani bu hem bir şirketin hem de sektörün zorluğu. Now, I mentioned this in the context of let me say, how technology changes, both now on the fixed and mobile. Bunu teknolojinin hem sabitte hem de mobilde nasıl değiştiğini anlamanız için bu bağlamda bahsettim. I predicted in 2005, in a negotiation with one of the companies who was interested to join forces on the mobile side, Bunu 2005 yılında mobil tarafta güçlerimizi birleştirmeyi düşündüğümüz bir şirketle yaptığım toplantıda bahsetmiştim ilk. that, first of all, the Telsim company, of course, we didn't know that Vodafone was going to do that, but the Telsim company, as a company, will never ever be profitable. Tabii Vodafone'un alacağını bilmiyorduk o dönem ama Telsim şirketinin hiçbir zaman kar edemeyecek bir şirket olduğunu biliyorduk. Because the burden on the company is a combination of special communication tax, Çünkü şirketin üzerinde çok ciddi bir yük treasury var. share, Hazine paylarıyla, özel iletişim High vergileriyle, capex. yüksek capex yatırım miktarlarıyla. and a competing with Turkcell, and Turkcell's anti-competitive pricing was that they retail bulk below mobile termination rate. Ve bir taraftan da son derece rekabetçi bir piyasa var. Turkcell'le rekabet etmek durumunda. Turkcell'in perakende fiyatları da ciddi anlamda özellikle sonlandırma fiyatlarına So çağrı there's no point sonlandırmada in çok getting excited about this technology because whatever you do, this company cannot make it. It just cannot. Yani bu şirketle alakalı heyecanlanmanın anlamı yoktu. Çünkü ne yaparsanız yapın. One bu more şirket hazır anecdote I will say kazanamazdı. because we had that discussion also with the Vodafone company at that time when I predicted at that time that the future of mobile without fixed is impossible. Yine bir anekdot daha paylaşayım sizle. O dönemde Vodafone'la yaptığım bir toplantıda da mobilin geleceğinin sabit olmaksızın imkansız olduğunu onlara anlatmaya Because çalışmıştım. of data. Bunun sebebi de veri. To provide high data connectivity to an access point can only be done cost effectively with a fiber line, a cable. Yani bir bağlantı noktasına veri sağlayabilmeyi maliyet etkin bir şekilde yapmanın tek yolu fiberle. Based on what we know, Bunlar tabii ki bildiğimiz şeylere dayandırarak 10 söyleniyor. year forward. Yani 10 yıl sonrasına. I don't know, 15, 20, I don't know. Yani 15-20 yıl sonra ne Who olur ben de knows? bilmiyorum. Kimse de bilemez. Maybe there will be an alternative sky technology, meaning that the transmission will come from the air, then it can be wireless.
Belki öyle bir teknoloji gelişir ki bütün bağlantı gökyüzünden gerçekleştirilen iletimlerle, transmisyonlarla sağlanır ve her şey wireless hale You gelir. know that all the companies who tried this also went bankrupt. Daha önce So bunu far. deneyen bütün şirketler de şu ana kadar The iflas Sky etti. solution. Yani far. gökyüzünden bir bağlantı, Microsoft bir bağlantı tried also. deneyenler. So, Microsoft denedi. this sector has a big history of failures, okay? Yani bu sektörde başarısızlıklarla dolu This is hikayeler why var. this challenge is an important time for us to see where investments should be made in companies to make them profitable. Bu zor şartlar altında şirketleri karlı hale getirebilmek için yatırımların nereye gideceğini bilmek önemli. Now, I will mention one thing relating to the when I left the company 2011. 2011 yılında şirketten ayrıldığım zaman It was my opinion at that time that the value of the fixed can support the mobile. Therefore, the Türk Telekom company can have a definitive future. sabitin değerinin mobili de koruyabileceğini düşündüğümden Türk Telekom şirketinin gerçekten geleceğe yönelik bir değerinin olduğuna inandım. But the digital part is an area where telcos are not making it everywhere. Ama dijital kısma baktığımızda telkoların, telekom operatörlerinin çok fazla varlık göstermediğini I was visiting the subsidiaries because I was worried about the subsidiaries here. Türk Telekom can look after itself. Ayrıldığım zaman iştiraklerimizi ziyaret etmiştim çünkü onlarla ilgili kaygılanmıştım. And I was talking to Argela in one meeting with Bülent Kaytaz, and he was explaining to me what he's working on. Argela iştirakımızı ziyaret etmiştim. Bülent Bey ile, Bülent Kaytaz'la görüşmüştüm ve neler üzerine This was çalıştığını around end of anlatmıştı. 2011, early 2012. 2011'in sonları, 2012'nin başları gibiydi bu. He told me that he's working on SDN, Soft Defined Network, Software Defined Network. Bana SDN üzerine, yani yazılım tanımlı şebeke üzerine çalıştığını söylemişti. That scared me. O beni korkutmuştu. Why? Because I believe that he's doing the right thing, Neden? Aslında doğru şey yaptığına inanmıştım. but I worried, could he survive? Could Argela survive under Türk Telekom for enough, like 5 to 7 years, for this to be usable? Ama burada esas önemli olan şey, SDN'in kullanılabilecek hale gelmesi 5-7 yıl kadar zaman alacaktı ve Argela bu süre zarfında hayatta kalabilecek miydi? Because I knew that telecom operators generally do not look after these type of companies. Çünkü genel olarak biliyorum ki telekom operatörleri bu tarz şirketlere çok da değer vermiyorlar. Now, for example, in the new management team, for example, our CTO is the only CTO, I believe, who, first of all, understands this technology. Yeni yönetim ekibimizde bizim teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcımız bu teknolojiyi anlayan ilk CTO olabilir. Supports a subsidiary to develop this technology because this is the future of fixed and mobile. Ve bu hem sabitin hem mobilin geleceği olduğu için de bu anlamdaki çalışmaları destekler halde. That was 2011-12. Düşünün, benim bu yaptığım It took toplantı 5 years for 2011-2012'de. Argela to do this R&D. It is not easy. There are no shortcuts. Bu Ar-Ge çalışmasını tamamlaması Argela için 5 yılı aldı. But telecom operators in general look for shortcuts because they never invest in anything. Bunun daha kısa yolu yok yapmasının, ama telekom operatörleri de her zaman bir kısa yol peşinde And koşarlar. that's why they miss every cycle. Bu nedenle de her döngüyü kaçırırlar. This company tried to invest. Bu şirket yatırım yapmaya çalıştı. ULAC originated from work Argela did. ULAC, Argela'nın yaptığı çalışmalardan ortaya çıkan bir şey. That then with Netaş and Aselsan was the first contract they signed. Netaş ve Aselsan imzaladıkları ilk anlaşma. Innova worked very hard to be the leading IT company in this market. Innova bu pazardaki lider IT şirketi olabilmek için çok çalıştı. Cebit company invested in education. Also, they are now one of the leading companies in this field. Cebit eğitime yatırım yaptı ki bu alandaki lider şirketlerden birisi şimdi. These are companies that were acquired by Türk Telekom. Ve bunların hepsi Türk Telekom tarafından alınmış They şirketler. didn't look after the game company, Bir de oyun şirketimiz vardı ama Sobe. Sobe ismi. and unfortunately, that Sobe disintegrated into 5 companies. They made their own startups. Ne yazık ki Sobe 5 ayrı şirkete ayrılıp kendi startuplar olarak hayatına devam etti. Because these are people who made up their own companies, myself and other people, I helped them, and we made personal investments in these 5 companies, which totaled more than Türk Telekom ever gave them. Bu şirketleri kuranlar kendi çabalarıyla kurmuşlardı ve ben ve birkaç arkadaşım daha bu ayrılan 5 şirkete de destek olduk yatırımlarımızla. Now, this is the only way to try to succeed. There's no guarantee, but you have to take risk
and telecom operators do not take risk. Yani This is it. başarılı olmanın garantisi yok ama risk almadan da başarıya gitmek mümkün değil ve telekom Now, operatörleri this risk background almıyor. I'm giving to you so that people, first of all, realize that it may look that the telecom sector is a very profitable sector and an exciting sector, but the reality is that this is a very challenging sector. Bunları size neden anlatıyorum? Çünkü telekom sektörü son derece heyecan verici ve karlı bir sektör gibi görünse de aslında zorlukları çok olan bir sektör. Each company have their challenges depending on their particular situation. Her bir şirketin bulundukları duruma göre karşılaştığı zorluklar var. When I was asked, of course, to return to the company, what I had been doing for the previous period was venture capital and renewable energy. Şirkete tekrar geri dönmem istendiği zaman o döneme kadar özellikle yenilenebilir enerji ve girişim sermayesiyle alakalı çalışmalarım oldu. I needed to revisit what this company should do based on what it has. Bu şirketin elinde neler olduğuna dayanarak neler yapması gerektiğini tekrar gözden geçirmem gerekti. Now, this is where we are today. Bugün bulunduğumuz nokta burada. Now, I'm not going to use this gathering, since this is the first meeting we have, to do anything that is PR related. Bu sizinle yaptığımız ilk toplantı olduğu için PR'la alakalı So we are herhangi bir going şey to talk yaparak about, geçirmeyeceğim. even though PR is important, but I'm talking about real numbers and real problems. PR tabii ki önemli ama gerçek sorunlar ve gerçek rakamlarla ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. There are over 15 million fiber home passes. 15 milyondan fazla eve fiber götürmüşüz. Now, what does this mean? This means that this is a smart way of bringing fiber connectivity as close as possible to the home. Bu ne anlama geliyor? Yani bir eve en yakın noktaya fiberi götürebilmek anlamına geliyor. This work has been done cost effectively by Türk Telekom, that is world class. Bu iş, Best in kind, yani best like Deutsche Telekom, British Telecom, of that quality of planning and optimization. türünün en iyisi, Deutsche Telekom, British Telecom bunlarla mukayese ettiğiniz zaman sınıfının en iyisi olacak kalitede, maliyet etkin bir şekilde gerçekleştirildi. Mobile, 81% coverage, okay, we know that. Mobilde %81'lik bir kapsama oranımız var nüfusta. This is an important number. Buradaki rakam önemli. So, we are thinking now how we can have more internet connections if we have that many home connections. Bu kadar bizim hane halkı kapsama oranımız varsa internet penetrasyonunda bunun etkisi nasıl olacağıyla alakalı çalışmamız gerekiyor. So we needed to find a way to increase the business value of this company using what it has. Bu şirketin elindekileri kullanarak business değerini artırabilmenin bir yolunu bulmamız In gerekiyor. this 9 months, this is the level of customers that we have reached. 9 ay içerisinde ulaştığımız müşteri sayısı bu. This is a big achievement for 9 months, but Yeah. I'm not interested in that. 9 ay için bu çok önemli bir başarı ama I'm going to tell benim you daha çok başka şeyler ilgilendiriyor. where the company will go Daha çok şirketin ne yöne gittiği, nereye within the gittiği limits ilgilendiriyor. of what I can say, because we are a public company. Tabii halka açık bir şirket olduğumuz için de Only I will söyleyebileceklerimin mention one sınırı brief thing. içerisinde anlatacağım. That on customer experience, we decided to take this subject very seriously, and we have established this empathy program. Tek bir nokta var bahsetmek istediğim. Müşteri deneyimini çok önemsiyoruz ve bu nedenle empati programı diye bir program başlattık. And this program covers now all departments and all cities. Bu program bütün birimlerin ve bütün illerin dahil olduğu bir program. And this is a complex thing to do because we sell too many different services. Bunu yapmak kolay da bir iş değil çünkü çok fazla farklı hizmet sunuyoruz, satıyoruz. The financial performance, we can see here that revenue growth, 12%, Burada finansal performansımızı above görüyorsunuz. the last year, 22% %12'lik bir gelir büyümesi var. on EBITDA, and the EBITDA percentage, this is important number, has been increased from 34 to 37%. EBITDA'daki marj artışımız ise özellikle önemli. %34'ten %37'ye çıkıyor. For the valuation of Türk Telekom going forward, this number has to go up. This number, 37%, has to go up to something as close to 40 as possible. Türk Telekom'un değerinin artırılabilmesi adına bu değerin de %37'lerden %40'lara çıkması gerekiyor. Over the period since listing on the stock market, Borsada bulunan bir şirket olduğumuz için this is the return over the period, which is 120%. gördüğünüz gibi burada da yatırımcısına %120'lik bir kazanç sağlamış hisselerimizin The rakamları. big challenge is the exchange rate. En büyük zorluğumuz kur oranları. But let's look at
what happened over the last 9 months. Geçtiğimiz 9 ayda neler olmuş bundan bahsedelim. By recommendation by analysts of the company went up to 68%. Analistlerin Türk Telekom hissesi için alım önerisi %65'lere This number çıkmış. is 68% today. Bugün bu rakam %68 olarak görünüyor. The top 25% of these project evaluation of the company of 8.77 lira. Ve buradaki analistlerin de top %25'i hedef fiyat olarak da 8.7 lira göstermekte. This is the hisse average. değeri için. Burada gördüğünüz rakam ortalama, yani Forget ortalama where hedef we are fiyat. trading now. This is what analysts think is the value of the company. Yani bugün kaç rakamdan çıktığını bir yana So, koyalım. Analistlerin bizle ilgili The koydukları top hedef 25, fiyat bu. top 50 are projecting a number in the 8.5 lira, 8.7 for the top 25. Ortalama %50'sini aldığımızda 8-8,5 lira arasında bir hedef fiyat koyduklarını, %25 aldığımızda ise 8,5'un üzerinde bir This rakam koyduklarını. improvement is coming from a belief in what we are calling a utility business plan. Bu da bizim kullanım bazlı iş I will planımıza explain- inançlarından It's kaynaklanıyor. our 5-year plan. I will explain. Ki bu bizim 5 yıllık planımız, iş planımız. Bununla ilgili de Because sizi of the bilgilendireceğim. default of the 55% loan at the block of Otash, %55 OTAŞ hissesindeki temerrüde there düşme was durumundan dolayı some confusion that the loan default at that level has an effect on this company. There is no such effect. bir takım kafa karışıklıkları oldu. Yani oradaki temerrüde düşen hissenin bizim üzerimizde bir etkisinin, şirket yönetimi Let üzerine me etkisi say olacağı that düşünüldü. the privatization process that was done in this country was designed specifically to protect the government rights and the company rights from any investor. So Bunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki bu şirket üzerinde yapılan özelleştirme hem Let's hükümeti take hem de bu Türk Telekom şirketi itself. koruyacak şekilde yapıldı. Türk Telekom. Bu yalnızca Türk Telekom Today, üzerinde. on the exchange, we are in the range below 2 times EBITDA. This is our borrowing level. Burada net purchase fabrik oranına baktığınızda bugünkü rakamda Net debt to 1.96 EBITDA. görüyoruz. Now, if you look at this number, you will see that typically people try to be around 2 if they pay dividend. Genellikle temettü ödendiği zaman bu rakam 2 civarı bir rakamda oluyor. If they pay high dividend, they try to drop down to 1.5. Eğer yüksek temettü ödemesi varsa bunu 1,5'lar For seviyesine example, düşürmeye BT cannot çalışıyorlar. grow, so what it does, it pays a higher dividend. Mesela British Telecom büyüyemiyor, bunun yerine yüksek oranda temettü ödüyor. These operators still have growth, Bu operatörlerde hala büyüme var. but they pay dividend, Vodafone 2, for example. Mesela Vodafone da yine And temettü then ödeyen this is bir mobile şirket. operator anyway. Mobil operatör zaten But still, Vodafone. and then iki here we are coming to rakamda. mixed operators who have fixed and mobile. Bunlar aşağıdakiler daha karma operatörler, yani hem sabitin hem mobilin bulunduğu They can be operatörler. 3. Onlarda rakam 3'e çıkabiliyor. In any case, this number, 4, 4.5, for people who are growing, they can fund at that level. Yani büyümekte olan şirketler için bu rakam 4-4,5 seviyelerine So, kadar at çıkabiliyor. telecom level, Türk Telekom itself is not overborrowed. Yani Türk Telekom fazla borçlanan bir It is şirket değil. efficiently borrowed. Verimli bir şekilde borçlanan bir şirket. Now, in relation to the contribution to the economy. Now, this number has been given earlier, Bu rakam daha öncesinde sizinle paylaşılmış bir rakam. but I would like to just make a general statement about this. Bununla alakalı genel bir takım şeyler söylemek istiyorum. The privatization, or rather the telecommunication concessions of Turkey, both fixed and mobile, Hem sabitte hem mobilde sağlanan imtiyazlar are the same. aslında aynı. So, the licensing system in this country was made on a concession formula. Bu ülkedeki lisanslama sistemi bir imtiyaz formülü üzerinden Means gerçekleşti. that at the end of the concession, the infrastructure is returnable to the state. Ne anlama geliyor? İmtiyazın sonunda varlık, yani Where did it altyapı happen? devlete geri dönüyor. Cable TV, you all know. Biz Maybe biliyoruz bunun nasıl olduğunu. most of you Tablo here TV are oldu. young, actually, in fact. But if you just go back to the first cable TV, the older ones will know. The cable TV tender was done, region by region. Yaşça ileri olanlarınız hatırlayacaktır. Kablo TV'nin ihalesinin nasıl bölge bölge gerçekleştirildiğini. Got to the end, and all of it now transferred to Turkset. Daha sonrasında bütün bu imtiyaz süreçleri dolduktan sonra tamamı TürkSat'a So devredildi. Turkey is one of the very few countries in the world where there is no license. Operator doesn't own the infrastructure, fixed and mobile, same. Türkiye hem sabitte hem mobilde operatörün altyapının sahibi olmadığı, sadece imtiyaz hakkı olarak kullandığı nadir ülkelerden So the biri. word privatization simply means that the government are selling some of its shares
to a private party. That's what it means. Özelleştirmeden kasıt aslında şu, hükümet hisselerinin bir kısmını The özel bir infrastructure, şirkete. all of it, fixed and mobile, it goes back to the government anyway. Ama sonunda altyapı sabitte de mobilde tekrar hükümete geri dönüyor. Now, I mentioned that in the context that the highest contribution made by telecom sector to any government in the world from the mid-90s till now is in this country. Telekom sektöründen hükümete en fazla katkının 90'lı yılların ortasından bugüne kadar bu ülkede gerçekleştiğini söyleyebilirim. This, in my opinion, since I am older than all of you here, I think, is that this is coming from the concession process that was started by Turgut Özal. This is the origin of private-public partnership. Muhtemelen burada hepinizden yaşlıyım. Bu imtiyaz aslında fikri Turgut Özal It's a döneminden, very simple kamu idea. özel birlikte kullanımından kaynaklanan It's a bir şeydi. simple idea that he came up with, which all the world, it attracted all of us to think about this so-called Çok basit bir fikirdi aslında finance, Turgut Özal'ın çıkardığı. put your money, Yani birisi parasını koyuyor, build it, finanse ediyor, operate it, yapıyor ve and işletiyor. transfer it. Sonra da bunu devrediyor. Okay? This is what a concession is. İmtiyaz da aslında tam olarak They did it for roads, bunu yollar için yaptılar. otherwise Turkey wouldn't have these investments. Yoksa bu kadar yatırım olamazdı Airports, Türkiye'de. Havalimanları için yaptılar. Bridges. So Köprüler için. facilities were done in this way. Private money for a public infrastructure. Yani Okay? tesisler hep bu şekilde yapıyor. Now, Özel sermaye bir kamu. So this model is an interesting model, but it is not what EU is doing, for example. Bu ilginç bir model ama Avrupa Birliği bunu uygulamıyor. So if you calculate what Turkey has collected from any government, this is not a party politics issue. All governments of Turkey followed this. Bu herhangi bir partinin özel bir politikası değil. Bu ülkenin bütün hükümetlerinin Take uyguladığı it. bir politika. From the 1994, I think, when Turkcell Telsim paid the first license fee, $500 million. 1994 yılında Turkcell Telsim ilk lisans ücretlerini ödediler. Let alone what they invested before. Just start from then. Yani daha önce yaptıkları yatırımı da bir Add. kenara koyalım. Then 94'ten special başlatalım. communication tax, treasury share, Sonra özel iletişim vergileri, hazine payları geldi. and go all the way to this date, you will find this number, excluding VAT and tax on profit. Kardan ödenen vergiler ve KDV hariç All countries bugünden have it. bugüne bütün rakamları toplayın All countries have it. And license fees. ve lisans ücretlerini de ekleyin. All countries have it. Bunların hepsi zaten bütün ülkelerde So olan LTE şeyler. license, okay. Turkey actually charge more, but all countries have it. Yani LTE lisansları da bütün ülkelerde olan bir şey. Belki The Türkiye biraz highest daha fazla percentage, over ücretlendiriyor. 58% approximately, of sector revenue was taken by government. Sektör gelirleri olarak toplamda %58'lik bir verginin hükümet tarafından So alındığı. therefore, these are the facts and these are the numbers. Bunlar gerçekler ve rakamlar. Actually, this is why iCell couldn't survive also. Aslında Why Ayrıca couldn't survive. bu yüzden Aysel ve Arya hayatta This is kalamadı. a burden on the company. Çünkü şirketler için bu bir That's why any notion as if that the concession formulation as it is now is profitable to the operator, you should also consider that it puts a challenge on the capex investment required in this sector, because you have to all the time have new capex, new license. Bir taraftan bu imtiyaz sisteminin uygun olduğunu söylüyoruz ama bir taraftan da operatör için her seferinde yeni lisans ödemeleri, yeni capex masraflarınızın, maliyetlerinizin çıkacağı anlamına geliyor. In this presentation here, because I think this will be given to you, I don't want to go, these are all public numbers anyway, Burada zaten halka açık bütün bilgiler. Hepsini tekrar size okumak istemiyorum. Zaten erişebileceğiniz but bir on şey. television I will explain that we have now reached 2.5 million. Televizyonda yalnızca 2,5 milyon abone sayısına eriştiğimizi This söylemek. is a very important sector for us, Bu bizim için çok önemli bir sektör. because we have IPTV type, but also we have satellite. Hem IPTV hem de uydusu olan bir şirketiz biz. Because the nature of pricing by Digiturk and D-Smart is not growing the market, Digiturk ve D-Smart'ın fiyatlandırmasından kaynaklı durumdan dolayı pazar büyüyemiyor. so we decided that we should lead the growth of the market, mass market, O yüzden kitlesel pazardaki büyümenin liderliğini bizim With yapmamız TV Bu. gerektiğine karar verdik. Bunu TV Bu ile yapacağız. so that we are putting what we call a wireless home. Bunun için de kablosuz ev dediğimiz bir konseptten What is a bahsediyoruz. wireless home? A wireless home is a home that gets its entertainment by satellite. Yani kablosuz ev dediğimiz evler So- eğlence ihtiyaçlarını uydu üzerinden görüyor. Communication-wise, this is the cheapest way to provide the information. İletişim bazında baktığımızda da bilgi sağlamanın en uygun fiyatlı yolu bu. Low cost, low price. Maliyet düşük, fiyat. Then, this is on the television, or it can be another device in the future.
Bugün televizyon üzerinde, gelecekte başka This bir cihaz home üzerinden olabilir. needs data. We will provide wireless data from our mobile network. Bu evlere mobil şebekemiz üzerinden kablosuz veri sağlıyoruz. So this is again in the utility plan, which is providing high penetration of data but wireless into wireless home. Özellikle kablosuz evlerde yüksek oranda veri penetrasyonunu sağlayabilmek için kullanım bazlı planımızın bir parçası. Now we come to the mobile part. Mobil kısma geçelim. What is Tambu, for example? Tam bu nedir? First of all, the development of this keyboard is done in a way to put more value in Argela company in consumer market. We don't want Argela to be only a network R&D company. Biz Argela'nın yalnızca şebeke ve Ar-Ge şirketi olmasını istemiyoruz. Klavye uygulamamızı onların bireysel hizmetlerinin bir parçası olarak sunmak istedik. This keyboard is a very important interface for the customer because the customer will use this keyboard all the time on their mobile phone. Bu klavye müşteri için çok önemli bir arayüz. Çünkü müşteri bu klavyeyi sürekli olarak ekranında kullanıyor. And this keyboard interface for the customer is something that we intend to give to the customer what they want on that keyboard. Bu klavye arayüzüyle müşterilerin neler istediklerini anlayıp ona göre şeyler sunuyor oluyoruz. If you press one key today, you will see, for example, some content coming, which is now TV content. Mesela bugün yalnızca bir klavyede bir tuşa baktığınızda Those TV ile alakalı bir means içerik karşınıza çıkabilir. We can do over that any content that people are looking for, İnsanların ihtiyaç duydukları training her türlü purposes, içerik için bunu sharing geliştirebiliriz. entertainment, Eğlence amaçlı, eğitim amaçlı olabilir. location-based service, Lokasyon bazlı very hizmetlerimiz important, olabilir ki bu çok and önemli. also e-commerce. Ve e-ticaret. So this is an interface that will give the customer whatever they want to use, but in any form. What it Yani means. bu arayüz müşteriye her formda neye It ihtiyacı doesn't varsa matter onu what you are sunacak. doing on your phone. Telefonunuzda ne yaptığınız önemli değil. You see, so we needed to find a way where the customer is looking at something we are giving them, Yani müşterinin bir şekilde onlara verdiğimiz bir şey görebilmesini regardless what app they are using. ve kullandıkları uygulamadan bağımsız olarak bunu yapabilmelerini. Through this, we can connect. You can go web browse to Bu what you need. şekilde arzu ederseniz web taraması We yapabilirsiniz. can use push-pull technology onto that to give the customer what they want. Location-based service, very important. Müşteriye ihtiyacı olan şeyi sunabilmek için Because örneğin lokasyon how bazlı can you give hizmetleri location-based sunabiliyoruz. service? Yoksa bunu nasıl Let yapabiliriz? me tell you, the first location-based service was developed 25 years ago. İlk very lokasyon difficult. bazlı hizmetler 25 yıl öncesinde It was gelişti very, very difficult for us. ve bizim için çok zordu. And then when apps came, it's easier to do, but there's no screen. How do you do it? Uygulamalar geldiğinde de yine kolay değil yapması fakat ekran yok bu If you sefer try de. to do it through search, it's very expensive. Bunu arama motorundan Web yapmak search. çok maliyetli. You have to be a Google to do that. Bunu yapabilmek için Google olmanız Meaning gerekiyor. that you're picking it up from your web search. It's very difficult, Yani bunu- expensive it means. Web aramasından topladığınız So anlamına we try to geliyor ve find a cheaper maliyetli. solution with personalization that can work in any screen you are using is the keyboard. Biz de bunu daha düşük maliyetli, kişiselleştirilmiş hizmetlerle kullandığınız bütün ekranlarda uygulayabileceğiniz bir şey olarak geliştirdik. This is general digital transformation across all the activities of the company. Şirketin bütün faaliyetlerinde genel dijital dönüşümüyle alakalı bir slide. So, for example, technology, marketing, branding, sales, customer service. Teknoloji, pazarlama, markalaşma, satış ve müşteri servisleri. The company also with CME-V5 is very advanced, Yine CMV5 ile çok daha gelişmiş bir şekilde 24 terabit bağlantımızı per second in sağlıyoruz. 17 countries. Yine 24 terabayt bölü saniye kapasiteyle 17 ülkenin üzerinden geçiyoruz. The company is utilizing its resources efficiently. This is relating to real estate. Şirketin kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmasıyla alakalı, gayrimenkulle alakalı bir slide. I have recently seen some people talking about that Türk Telekom is selling their real estate, which is a very old subject from 2005. I will remind you a little bit. Daha 2005 yılından beri devam etmekte olan sürekli söylenir işte Türk Telekom gayrimenkullerini So satıyor when the company diye. was privatized, Şirket özelleştirildiği when zaman, I say privatized, always remember at the end of it, it goes back to the government. So it's not privatized actually. yani aslında gerçek bir özelleştirme de The diyemeyiz shares çünkü are imtiyaz in hold süresi for a period. dolduğunda bu devlete With, gidecek. with Şükrü Bey, who was responsible at the time, coming to say that we need to buy more land. O zaman Şükrü Bey yine aynı şekilde sorumluydu özelleştirme Asking sonrasında. Şükrü Bey, we have to buy more land, but for what? Bir takım arsalarımızı Said that veya we need to put- gayrimenkullerimizi satacağız ama ne için diye Şükrü Bey'e de A sormuştuk. switch building. Mesela santral binalarımız var bizim. I said, can we rent? He said, it's not efficient, we should buy.
Kiralayabilir miyiz mesela bunları? Okay. Hayır, verimli değil, satın I almamız said, okay, gerek. so are we going to use our service revenues to buy this land? Mesela bir arsa alınacağı zaman hizmet gelirlerimizi bu arsanın alımı için mi Do we kullanmalıyız? have land that we don't need? İhtiyacımız olmayan, Yes. atıl olan We have a lot of arsalarımız land var you mı? don't need. Okay, Mesela very good. var. Sell the İhtiyacımız land you olmayan don't var. need to buy the land that you need. Simple, Dolayısıyla right? ihtiyacımız olmayan, kullanılmayan arsaları A satıp lot of ihtiyacımız articles were olanları written that Türk Telekom almak is için selling kullanıldı. infrastructure to make money at that time, you know? O zaman o dönemde Türk Telekom işte binalarını satıyor, arsalarını satıyor. But this is laflar the çıkıyor. background of it for how it happened, actually. Ama nasıl olduğunu ben size anlatıyorum arka planını. I would like also to explain to those people maybe who are younger who do not know some of these things, but one of the biggest challenges that telecom companies had when they were privatized is that they did have real estate in prime area. Belki yaşça genç olanlarınız için hatırlatayım ben bunu. Türk Telekom şirketi özelleştirildiği zaman özellikle prime alanlarda lokasyonları But vardı. a lot of these prime real estates were generally merged with PTTs. Ama bu prime lokasyonlardaki Telekom, gayrimenkuller PTT ile birleştirildi. So what happened in countries that did privatize, the first thing they did, they sold all their real estate to make money. Diğer ülkelerde özelleştirilen telekom şirketlerinin yaptıkları ilk şey bütün gayrimenkullerini satıp önce kasalarına para koydular. And some of that money was used for investment. Bu paranın bir Some of the kısmını money yatırım was için used for kullandılar. shareholders. Bir kısmını da hissedarlar için. This company didn't do that. Ama bu şirket böyle yapmadı. Simple fact, as it is. So Bu çok basit bir gerçek. straightforward, and it's also very simple to understand Anlaması da çok basit. because the numbers speak for themselves. Çünkü rakamlar zaten size her şeyi gösteriyor. Developing standards for 5G, Argela, I mentioned that little bit to you. Now we have joined this Open Network Forum Ayrıca ile 5G standartlarını geliştiriyoruz. Bundan biraz bahsettim. Şimdi because açık I don't want ONF'e to use katılıyoruz. cheap PR methods, but just to say a fact also is that Argela have signed an agreement with Telefonica now. Yani basit bir PR noktası olarak bunu kullanmak istemedik ama bu bir gerçek sizle paylaşacağım. Argela this- Telefonica ile bir anlaşma This technology imzaladı. of radio slicing Burada telsiz ayrıştırma, dilimleme ile is a alakalı very çalışmalar important yapacaklar. technology. Çok önemli bir teknoloji. So they also have done it for Verizon. Bunu Verizon'la da yaptılar. But of course, in the scale of Türk Telekom, this may not look big because the company Türk Telekom is too big. Ama Türk Telekom şirketi çok büyük ve Türk Telekom ölçeğinde çok büyük bir işmiş gibi But these görünebilir. small things will become very, very important in the next 2 to 3 years. Ama bu küçük şeyler dediğimiz noktalar 2-3 yıla çok önemli hale Now, gelecek. this management team is supporting Argela 100%. Bu yönetim ekibi Argela'yı %100 destekliyor. In the meetings they had in the US last time, CTO and his team were there with AT&T and Verizon, all the big operators. Amerika'da CTO'muz Verizon, AT&T ve bütün büyük operatörlerin katıldığı bir Our toplantıya CTO is on katıldı. the board. Teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcımız bunun And let me yönetim tell kurulu you üyesi. one thing, also fact, that in the meetings, our team understood what virtualization is. Ve toplantılarda ekibimiz virtualization yani sanallaştırmanın ne olduğunu anladı. Other operators are living in denial. Ama diğer operatörler bir I'm inkar talking big halinde. operators with big names. Yani büyük operatörlerden bahsediyorum So, burada. therefore, building this future is very important Bu geleceğin inşası for çok this önemli. company and for the customer. Hem bu şirket için hem de müşteriler için. AT&T announced recently that they are ripping out all their routers just last week. Daha geçtiğimiz hafta AT&T bütün routerslarınızı artık kaldırdıklarını ilan ettiler. And Türk Telekom will be in that direction. Türk Telekom da aynı yönde ilerliyor olacak. The next thing we will be doing is more corporate venture capital investments. Bir sonra yapacağımız çalışma daha fazla kurumsal risk sermayesi, girişim sermayesi ile alakalı çalışmalarımız There are olacak. some important verticals for us. Health is very important. Bizler için bir takım önemli dikeyler var. Örneğin sağlık sektörü. Energy is very important. Enerji yine çok önemli. We are going to work on a lot of mobile applications. Pek çok mobil uygulamalar üzerine çalışıyor olacağız. The cooperation with electricity distribution companies is very key for us because they are a future partner for growing the broadband penetration. Elektrik dağıtım şirketleriyle yapacağımız işbirlikleri çok önemli çünkü geniş bant penetrasyonunun en önemli ayaklarından biri olacaklar. One of the weaknesses today in Turkey is that the internet penetration is lower than it should be. Türkiye'deki en büyük zayıflıklardan birisi internet penetrasyonunun olması gerektiğinden çok aşağılarda olması. We have found a solution for this between the ministry and BTK. Bakanlık ve BTK arasında buna bir çözüm bulduk. And to use the channel will be very helpful for us is to use electricity companies. Bunu yaparken de elektrik şirketleri kanalını kullanıyoruz. So penetration has to go up from 48% to 72%.
Penetrasyonun %48'lerden %72'ye çıkması gerekiyor. From my experience, okay, I have always noted that when we go to meetings of the sector, they only speak about speed. I want more speed. Sektörle ilgili toplantılara ne zaman gitsem hep hızdan bahsediliyor. Daha fazla hız istiyoruz diye. Look, let me tell you something from my experience. Kendi tecrübelerimden bir şey paylaşayım size. The most important thing for the economy is not the speed of the internet. Ekonomi için en önemli şey internetin hızı değildir. The most important thing in the economy is to bridge a digital divide. Everybody should have the right to that connection. Ekonomi için en önemli şey dijital uçurumun kapanmasıdır. Herkesin bağlantı hakkı vardır. This pricing we finally managed to agree between the ministry and BTK Bakanlık to ve, focus on penetration. Bakanlık ve BTK'nın desteğiyle üzerinde çalıştığımız For fiyatlandırma example, they were going to penetrasyon meetings odaklı. telling us how we can do 100 megabit per second as an obligation. Bir yükümlülük olarak 100 MB bölü saniyeye nasıl ulaşabiliriz think diye about that. konuşuluyordu. Think, Ama if, düşünün, if this company has to give 100 mega to whoever wants it, how many people will never want it? Think it. How many? düşünün diyelim ki bu şirket isteyene 100 MB Many bölü saniye will say, verebilecek I can't olsa, afford it, I don't want it. bunu istemeyen kaç kişi çıkacak? Why we are doing that? Çok fazla çıkacak. If we have the cable connected to the house and we can give it at a low price, then they should let us do it. Bir haneye eğer bizim kablo bağlantımız varsa ve buraya hizmet sağlayabiliyorsak bunu yapmamıza müsaade After this etsinler. 6-month discussion, this is the solution that was found. 6 aylık süren görüşmeler sonucunda bu So çözüme we are ulaştık. trying to find solutions that will be good for the company and also good for the country. Hem şirketimiz için hem de ülkemiz için iyi olacak çözümler üretmeye çalışıyoruz. So this internet for everybody, I believe, is one of the most important things in our utility business plan. Kullanım bazlı iş planımızın en önemli noktalarından birisi herkes için internet projemiz. Because not only it strengthens our 5-year plan, 5 yıllık planımızı güçlendirmekle kalmıyor. most operators today cannot make a 5-year plan. They can make 3 years, they cannot. Şöyle de bir gerçek var. Pek çok operatör bugün 5 yıllık plan çıkaramaz. But Maksimum 3 this yıllık company olabilir. has to make a 5-year plan. Ama bu şirketin 5 yıllık bir plan yapması gerekiyor. And in doing this, we are doing something good. So this combination is also important. Bunu yaparken de iyi bir şey yapmak önemli. Yani bu kombinasyonu oluşturabilmek önemli. This is the penetration map. Bizim penetrasyon haritamız. Light color, low penetration. Açık renkli yerler penetrasyonun düşük olduğu yerler. We need to bridge it. Bizim bu arayı kapatmamız gerekiyor. Thank you. Teşekkürler. Thank you very much, Mr. Dr. Doany, for your valuable remarks.